sıradanı şıklaştırmaya devam ediyoruz. Dekopaj serisine devam ediyoruz. Atmıyoruz, dönüştürüyoruz. Eski bir lokum çikolata kabını şimdi dekopajla yepyeni bir objeye dönüştürme zamanı. Önce tepsiyi zımparalıyorum. Zımpara işlemini tamamladım. Islak mendille hemen tozlarını alıyorum. Arka yüzeyini de aynı şekilde. Çalışmaya hazırız biz. Multi Surface Semi Mat boya. Beyaz. Akrilik boya da olur. İlk kat hemen başlıyorum. Hafif hafif bastırarak kullanıyorum. Şu kenarları da alıyorum şöyle iyice. Bu şekilde şu iç kısmı da boyamaya devam ediyorum. İlk kat iç kısmın boyası bitti. Kurumaya bırakıyorum. Kurudu. İkinci kat boya. Biraz fazla geldiği için hemen arka yüzünü de başlıyorum. Böyle devam ediyorum. Arka yüzeyi bitirdim. Ön kısmı son rötuşların üstünden gidiyorum. Kurutuyorum. Ön yüzün 3. kat güzel kapattı. Artık bunu kurutuyorum. İç kısımları kuruduğu için şimdi şu kenarları daha rahat boyayabileceğim. Beyazla boyuyorum. Şimdi kenarlara başladım. Şu kenarları arka yüzeye de dış kenarlar için 2. kat boyayı sürüyorum. Ve böyle devam ediyorum. Kenarların 3. ve son katını boyuyorum. Ve kurutuyorum. Ön yüzün boya işlemini tamamen bitirdim. Ve arkanın 2. kat boyasına geldi. İkinci kat bitti. Kurutuyorum. Kurudu arka yüzey. Zımpara ile arka yüzeyin boya fazlasını alıyorum. Hafif hafif. Artık zemin tamam. Üstüne Multi Surface alaçatı. Multi Surface boya. Akrilik boya da olur. Multi Surface boya cam, metal ve ahşapta bu tarz kullanım için daha iyi sonuç veriyor. Alaçatı renginin güzelliği hemen görüntüyü değiştirdi. Beyazın saf ve temiz görüntüsünün yanında alaçatı da ayrı bir şıklık kazandırdı. Ve kurutuyorum. Kurudu. Şimdi şu kenarlar için başladım bir yandan ben. Alaçatı renginde devam ediyorum. Biraz daha boya alayım. Tamam. İlk şöyle bir alsam daha güzel olacak. Evet. Devam edeceğim. Böyle devam ediyorum. Ve iç kısmın şu şekilli olan yerine de alaçatı rengini şöyle boyuyorum. Kenara taşan kısımları ıslak mendil yardımıyla alıyorum. Kurutuyorum. Boya ve kurutma işlemlerini tamamladım. Alaçatının bu sakin, dingin, huzur veren renginin üzerine biraz eskitme yapacağım. Ve bunun için de kahverengiden faydalanacağım. Evet. Çok az su katıyorum. Nemli bir bez aldım elime. Burada fazlasını bırakıyorum. Şöyle. Bir yandan da şimdi aldım bunu. Fazlasını buraya bırakıyorum. Şu kısımlara başladım. Yerine de ve peçeteyle fazlasını
çabuk alıyorum. Şimdi bezle yoğun bir kıvam yapmak istediğim için fazla su almadım. Şöyle göstereyim. Şimdi hemen taşan kahveleri alıyorum. Çikolata, şeker, lokum kutuları isterseniz bu yaptığımız çalışmadaki gibi değerlendirebilirsiniz. Bu şekilde araları devam ediyorum. İç kısmı tamamladım. Taşan boyaları alıyorum. Dış kısmı için de aynı şekilde devam ediyorum. Ve rengimi aldım. Çok az su koyuyorum böyle. Evet. Şu dış kenarlar için. Şu aralara özellikle boyayı giriş yapıyorum. Şu. Evet, eskitme etkisini iyice belirginleştirmek için şöyle kenarlardan içe doğru şöyle dokunuşlar yapıyorum. Aralarda istediğim o eskitme görüntüsünü sağladım. Bunu kurumaya bırakıyorum. Diş fırçası nerede? Şu kenarlara fazlasını aldım. Bu kadar yeter. Kurudu. Şöyle göstereyim. Metalik sarı. Daha da farklılaştırmaya devam ediyoruz. Su katmam lazım biraz. Başladım. Şu kenarlara. Tepsinin şu kenar kısımlarına. Çok güzel bir kopajla artı bir değer kazandıracağız. Şu orta kısmı boyadan arındırıyorum. Şöyle göstereyim. Dekopaj işlemine başlamadan önce ücretsiz dekopaj resimleri indirebildiğimiz site var. Bu deseni seçtim. Şöyle. Dekopaj olarak kullanacağım kısmı ayırdım. Hemen arka kısmını bantla incelteceğim ki çalışmaya uygun hale getireyim. Çok güzel ince bir kat elde ettik. Dekopaja hazırız. Biraz daha dekopaj tutkalı alıyorum. Kağıt bantla çok güzel inceldi. Kopajdan hemen önce sprey vernikle resmi verniklemem gerekiyordu. Bu işlemi atladığım için resimde renkler solmaya başladı. Bunun çözümünü biraz sonra dekopaj bittikten sonra düzelteceğim. Son kez üzerinden gidiyorum. Hava kabarcığı bırakmamak için. Fırçanın arka kısmıyla hafif hafif şöyle makasla kestim için sert bir görüntü vermesin diye kenarları şöyle kurumadan çabucak peçete yardımıyla çok güzel oldu. Bunu kurutuyorum. Ada çayı yeşili kahverengi. Bu kadar yeter, evet. Ve bakayım, evet. Şöyle çok kenarlardan hafif hafif. Şimdi kenarlara detay katıyorum. Biraz kahverengi, biraz ada çayı yeşiliyle.
metalik pembe. Çok az alıyorum. Tamam. Beyaz, parlak. Deminki hatayı burada düzeltiyorum. Akrilik boyalarla desenin renklerini tekrar canlandırıyorum. Ve burası. Kenarları zeminle bütünleştiriyorum. Bu şekilde devam ediyorum. Metalik sarı ile kenarlardan şöyle hafif hafif geçişler yapacağım. Şu kenarlara. Sonradan dekopajın üzerine de biraz daha damla yapmak istedim bütünlük açısından. Ve şunu söyleyebilirim ki dekopajdan sonra damla yapmak çok daha iyi sonuç verdi. Kurumaya bırakıyorum. Metalik sarıdan da biraz sıçratma yapacağım. Şöyle biraz su aldım, biraz boya aldım. Ve şu kenarlara doğru detayları tamamladım. Sıçratma işlemini de tamamladım. Şimdi hemen kuruduktan sonra farklı bir vernikleme işlemini yapacağım. Evet, ahşaplarda, metallerde ve camlarda sıradan vernik kullanmıyorum. Özellikle kullandığım vernik Ultimate Glaze su bazlı kalın sır vernik. Özellikle sır vernik kullanmamızın nedenini de hemen söylüyorum. 20 gün bunun kemikleşme süresi var. 20 gün sonra bunu elde yıkayabilirsiniz. Bu tepsiyi kullandıktan sonra elde yıkayıp kurulayıp tekrar kullanıma alabilirsiniz. Vernikleme işlemini tamamladım. İkinci kat verniği uyguluyorum. Vernikliyorum. Vernikleme işlemine devam ediyorum. Siz olsaydınız bu tepside menekşelerin etrafını hangi renge boyamayı tercih ederdiniz? Mor mu? Kahve mi? Yorumlarda buluşalım. Bu tür el yapımı dönüşüm çalışmaları daha çok ilgili arkadaşlarımıza ulaşması için beğeni ve abone olmayı unutmayın. YouTube'da abone olmak ücretsizdir. O artık atıl kapasiteli sıradan bir lokum kutusu değil. El